Hepimiz sabahları uyanmak için o ilk kahveyi arıyoruz, değil mi? Peki ama neden? Kaynakların derinlerine indiğimiz ve karmaşık konuları anlaşılır kıldığımız bu yeni incelememize hoş geldiniz. Bugün neredeyse dünyanın tamamının paylaştığı o evrensel sabah ritüelini, yani kahve içme eylemini masaya yatırıyoruz. Sabahları o sıcak kupayı elimize aldığımızda beynimizin içinde tam olarak harfiyen neler oluyor? Bizi anında kendimize getiren bu büyüleyici içeceğin nörobiyolojik arka planına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şunu bir düşünün. Çoğumuz için gün o ilk yudumu almadan tam anlamıyla başlamıyor. Peki kahveyi içtikten sonra hissettiğiniz o anlık uyanıklık hissi tamamen kimyasal bir sürecin mi eseri? Yani sadece vücudunuza aldığınız kafeinle mi ilgili? Yoksa o sıcak kupayı ellerinizin arasına almanın, o harika kokuyu içe çekmenin ve sabah rutininizin şaşırtıcı bir rolü olabilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için bilimin o büyüleyici dünyasına dalıyoruz. 1. bölüm. Kafein bilimi, motor becerilerinizi geliştirmek. Öncelikle kafeinin fiziksel dünyasına bir bakalım. Danimarka'da yapılan çok çarpıcı bir çalışma var ve bunu anlamak için SAI denen bir beyin sürecini bilmemiz gerekiyor. Uzun adı kısa gecikmeli aferent inhibisyon, ama siz bunu beyninizin duysal bilgileri fiziksel hareketlerle birleştiren bir tür iletişim ağı olarak düşünebilirsiniz. Yani el-göz koordinasyonunuz gibi. Bu sistemin sağlıklı çalışması normal bilişsel fonksiyonlarımız için o kadar kritik ki Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıklarda ilk bozulan yerlerden biri burası oluyor. Yani bu iletişim hattı beyin sağlığımız için tam bir turnusol kağıdı diyebiliriz. Araştırmacıların bulduğu sihirli bir sayı var, 200. Sadece 200 miligram kafein. Bu da aşağı yukarı 2 fincan kahveye denk geliyor. İnanabiliyor musunuz? Sadece 2 fincanlık kafeinin beyninizin duysal ve motor alanları arasındaki bu iletişimi anında ve inanılmaz bir şekilde iyileştirildi, keşfedildi. Beynimiz bu kimyasalla karşılaştığında fiziksel olarak harekete geçmeye çok daha hızlı hazırlanıyor. Peki perde arkasında neler oluyor? İşleyiş aslında şu şekilde. Önce kafein gidip beyninizdeki adenozin reseptörlerini bloke ediyor. Yani yorgunluk hissetmenize neden olan o şalterleri bir güzel indiriyor. Ardından beyin hemen asetilkolin adı verilen bir nörotransmitter salgılamaya başlıyor. Bakın bu kısım çok önemli. Çünkü asetilkolin hafızamız, dikkatimiz ve bilgi işlememiz için tam anlamıyla şarttır. Ve sonuç olarak az önce bahsettiğimiz o say sistemi, yani motor kontrolünüz bir anda şahlanıyor. Peki bu asetilkolin patlaması günlük hayatta ne işinize yarıyor? Şöyle düşünün, klavyede yazı yazarken, bir şeyler çizerken, ufak tefek aletlerle uğraşırken ya da bir enstrüman çalarken. Bunların hepsi ince motor becerisi istiyor, değil mi? İşte bu çalışma gösteriyor ki o 200 miligramlık kafein sayesinde tüm bu günlük hareketleriniz çok daha pürüzsüz, çok daha keskin hale geliyor. Yani kahve sadece gözünüzü açmıyor, parmak uçlarınıza ve kas koordinasyonunuza da sihirli bir dokunuş yapıyor. Ama tabii burada bir dakika durup ufak bir parantez açalım ve bilimsel objektifliğimizi koruyalım. Asetilkolin artışı heyecan verici olsa da sağlıklı genç yetişkinler üzerinde yapılan sadece kısa vadeli bir çalışmaya bakıp harika kahve içiyoruz ve hayat boyu demans olmuyoruz diyemeyiz. Hastalık önleme konusunda uzun vadeli etkileri kanıtlamak için henüz çok erken. Dolayısıyla bunu cebimizde umut verici bir bilgi olarak tutuyoruz ama kesin bir yargıya varmıyoruz. 2. bölüm. Sade kafein sürprizi. Şaşırtıcı bir nörobiyolojik keşif. Şimdi incelememizin asıl akıl almaz kısmına, Portekiz'de yapılan o büyük fMRI çalışmasına geliyoruz. Ama önce beyninizin varsayılan A modunu, kısaca DMN'i tanıyalım. Bunu bilgisayarınızın veya telefonunuzun ekran koruyucusu gibi düşünün. Koltukta öylece hiçbir şey yapmadan otururken, hayallere dalmışken beyninizin çalıştığı mod tam olarak budur. Bir işe odaklanabilmeniz, yani dinlenmeden çalışmaya geçebilmeniz için beyninizin önce bu ekran koruyucu modunu kapatması, yani DMN'i güçten düşürmesi gerekiyor. Ve işte burası işlerin değiştiği nokta. Deneklere laboratuvarda sadece sade, steril bir kafein hapı veriyorlar. Sonuç, beyin ekran koruyucuyu başarıyla kapatıyor, uyku modundan çıkıyor. Buraya kadar her şey harika. Ancak aynı kişilere gerçek, mis gibi demlenmiş bir fincan kahve verdiklerinde işin rengi tamamen değişiyor. Sadece ekran koruyucuyu kapatmakla kalmıyorlar, aynı zamanda yürütücü ve görsel ağlarında devasa, inanılmaz bir artış görünüyor. Yani saf kafein hapı beyni sadece dinlenme halinden çıkarırken, gerçek bir fincan kahve o üst düzey bilişsel fonksiyonları tam kapasiteyle ateşliyor. 3. bölüm. Yürütücü kontrolü uyandırmak, fincanın eşsiz gücü. Peki ama bu sadece bir fincan kahvenin aktive edebildiği özel ağlar ne işe yarıyor?
Yani MR taramalarındaki o parlamalar üretkenliğiniz için pratikte ne demek? Şu demek: yüksek görsel ağınız ve sağ yürütücü kontrol ağınız tavan yapıyor. İşleyen belleğiniz, bilişsel kontrolünüz ve hedefe yönelik davranışlarınız bir anda keskinleşiyor. Kısacası beyniniz sizi sadece uyanık tutmakla kalmıyor, dışarıdan gelen uyarılara karşı tamamen tetikte olmanızı, problemleri çözmeye, kelimenin tam anlamıyla %100 hazır hale gelmenizi sağlıyor. 4. ve son bölümümüz. Deneyimin gücü, kimyanın ötesinde. Şimdi taramalardan biraz geri çekilip soralım neden? Kimyasal olarak aynı miktarda kafeini bir haptan aldığımızda neden aynı etkiyi göremiyoruz? Araştırmanın başyazarı Dr. Maria Pico Perez durumu harika özetliyor aslında. Diyor ki bu ekstra faydalar içeceğin kokusu, tadı veya o içecekle bağdaştırdığımız psikolojik beklentiyle tetikleniyor olabilir. Düşünsenize, kahve makinesinin o sesi, mutfağı saran koku, kupanın elinizdeki o tanıdık hissi. Beyniniz tamam ritüel başladı, uyanma ve işe koyulma vakti diyor. Bedenimiz tamamen kimyaya tepki verirken zihnimiz bu duyusal deneyimin kendisine tepki veriyor. Tabii kaynaklarımıza sadık kalmak adına araştırmacıların sunduğu bir diğer alternatife de değinmeden geçmeyelim. Bu beyin aktivasyonu, gece boyunca yaşadığınız kafein yoksunluğu semptomlarının sabahki o ilk yudumla aniden son bulmasından kaynaklanan bir rahatlamada olabilir. Yani beyniniz sadece o sıcak deneyimi değil, ihtiyacı olan kafeine kavuşmanın getirdiği biyolojik bir rahatlamayı da kaydediyor olabilir. Bu da masadaki son derece dikkate değer bilimsel bir ihtimal. Bu incelememizi kapatırken aklınızda kalmasını istediğim çok net bir soru var. Yarın sabah o kahvenizi yudumlarken bir an durup düşünün. Sizi o yoğun güne hazırlayan şey sadece sisteminize giren kafeinin kimyası mı? Yoksa kahvenin o muazzam kokusu, sıcaklığı ve onu hazırlama rutininizin ta kendisi mi sizi gerçek potansiyelinize ulaştırıyor? Görünen o ki bilime göre her ikisinin de kusursuz bir dansı söz konusu. Kaynakları derinlemesine aktardığımız bu anlatımda bize katıldığınız için teşekkürler. Sonraki incelememizde yepyeni bir konuda görüşmek üzere.